Call of Duty serisinin en gizemli adamı Ghost. Gerçek adıyla Simon Riley. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Neden ona Ghost yani hayalet deniliyor? Neden kuru kafa maskesi takıyor ve neden hiç yüzünü göremiyoruz? Bunların hiçbirini bilmiyorduk ki Ghost'u anlatan bir çizgi roman çıkana kadar. Bu çizgi roman ile Ghost'un çocukluk anılarına ve travmalarına hakim olabiliyoruz. See, sir. Fucking hell. Ghost, you copy? Yes, sir. Any issues? Negative, sir. Out here. Çizgi romanımız şu şekilde başlıyor. Ukrayna'da teröristler tarafından ele geçirilen bir okulda rehin alınmış çocukların yanında oturan maskeli bir adam var. Ghost hem çocukların hem de teröristlerin dikkatini dağıtmak için bir hikaye anlatıyor. Hikayeyi anlatmadan önce bu maskeyi bir arkadaşını yad etmek için taktığını söylüyor. Video izleyenlerin %92'si hala kanala abone olmamış. Kanalın büyümesi için abone olmanız çok önemli dostlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İngiltere'nin Manchester şehrinde sorunlu bir ailede büyüdü. Hastalıklı babası eve sürekli tehlikeli hayvanlar getiriyordu ve zorla Simon'ı hayvanları öpmesini söylüyordu. Hayvanları öpmezse Simon'ı öldüreceğini bile söylüyordu. Psikopat babası bir gün Simon'ı konsere götürdü. Konserde uyuşturucu bağımlısı birisi aşırı dozdan dolayı öldü ve babası Simon'ı zorla cesede baktırarak güldürdü. Simon'ın erkek kardeşi Tommy'nin de babasından pek farkı yoktu. Simon'a geceleri kuru kafa maskesi takıp hayalet gibi korkutuyordu. Ghost'un meşhur maskesinin akıbeti çocukken yaşadığı travmalardı. Bir kasapta çırak olarak çalışıyordu. 2001'de 11 Eylül saldırılarını gördükten sonra orduya katılmaya karar verdi. SAS yani özel hava servisine kabul edildi ve elit bir asker oldu. Zaragoza uyuşturucu kartelini çökertmeye çalışan bir Amerikan ekibiyle operasyona gitti. Amaçları kartelin lideri Manuel Roba'yı öldürmekti. Ölüler gününü beklediler, işe koyuldular. Görev binbaşı Vernon'ın ihaneti yüzünden başarısız oldu ve işkenceye maruz kaldılar. Ghost'u işkence eden kişi ise yüzünde hayalet maskesi olan bir adamdı. İşkencelerden sonra Simon'ı ölmüş arkadaşının mezarına gömdüler. Simon ise pes etmedi ve çürümüş cesedin çene kemiğini kullanarak tabutu kırdı. 2003'te izinli olarak evine döndü. Eve döndüğünde ailesinin resmen acı çektiğini gördü. Annesi sürekli babası tarafından aldatılıyordu. Tommy ise uyuşturucu bağımlısı olmuştu ve uyuşturucu almak için annesinden para çalıyordu. Simon orduya dönmek yerine önce ailesinin işlerini yoluna koymayı tercih etti. Önce Tommy'nin uyuşturucu batağından çıkmasına yardım etti ve başarılı oldu. Mart 2004'te hem kendisine hem de annesine yaptıklarından dolayı babasını dövdü ve evden kovdu. Haziran 2006'da Beth adında bir kadın buldu ve Tommy ile evlendirdi. Tommy'nin düğününde sadıç oldu. Kısa bir süre sonra Simon'ın yeğeni Joseph dünyaya geldi. Simon ailesini kurtarmıştı fakat kendi sorunları vardı. Etrafta sürekli hayaletler görüyordu ve en sonunda dayanamayıp annesine anlattı. Annesi küçükken babasıyla konsere gittiğinde babasının yüzünü hayalet gibi boyadığını, aynı günün gecesinde de kardeşinin aynı şekilde onu korkuttuğunu söyler. Bu sırada kartel lideri Manuel Roba Simon'ın hayatta olduğunu öğrenir ve peşinden adamlar yollar. Fakat yolladığı adama Simon'ı öldürmesini değil, Simon'ın tüm ailesini öldürmesini söyler. Simon'ın annesi, kardeşi, kardeşinin karısı ve hatta yeğeni bile öldürülmüştü. Simon içindeki öfkeyle bunu yapan adamı buldu ve içinde bulunduğu binayı patlatarak intikamını aldı. Simon bu intikamdan sonra ondan geriye kalan tek şeyin bir hayalet olduğunu söyledi. Sonrasında Ghost olarak Manuel Roba'yı da öldürebildiğini söyler. Hikayenin koptuğu yer ise tam olarak burasıdır. Sınıfa geri döneriz ve Simon'ın hikayeyi teröristleri oyalamak için anlattığını anlarız. Simon hikayeyi anlatarak dışarıdaki arkadaşlarına zaman kazandırır ve teröristleri öldürür. Günün sonunda bir arkadaşını anmak için maskeyi taktığını söylese de aslında ölen arkadaşı eski Simon Riley'di. Simon Riley öldü ve ondan geriye kalan tek şey bir hayaletti. Sonrasında anlıyoruz ki Ukrayna'daki okul görevi SAS'a ait değilmiş. Bu görevi Ghost'a veren kuruluş Task Force 141. Bu şekilde Call of Duty Modern Warfare 2'ye bağlanıyoruz. Ghost General Shepard tarafından işe alınıyor ve tabii ki kod adı olarak Ghost'u kullanıyor. Ghost'u gördüğümüz ilk görev Makarov'un peşine düştüğümüz Kingfish görevidir. Bu görev resmen bir fiyasko ile sonuçlanıyor ve Kaptan Price kaçırılıyor. Ghost ve ekibin geri kalanı Rio'da hedefin yerini öğrenmek için operasyon yapıyorlar. Bu görevde Ghost'un bilgi almak için işkence yaptığını görüyoruz. En sonunda hedefi yakalıyorlar ve kıl payı ölmekten kurtuluyorlar. Ghost'u gördüğümüz bir diğer görev rehin alınmış bir petrol platformuna gidip sivilleri kurtarmak. Bu görev gayet başarılı geçiyor. Ardından ekiple birlikte bir Gulag'a operasyon yapıyorlar ve burada tanıdık bir sima ile karşılaşıyoruz. Drop it! So? Place? This belongs to you, sir. Who's so? Come on! We gotta get out of here!
Price'ı kurtardıktan sonra bizimle birlikte göreve devam ediyor. General Shepard, Makarov'u bulabileceğimiz iki konuma ekibi ikiye bölerek gönderiyor. İlk konum olan güvenli evde Makarov'u bulamıyoruz ve Roach ve Ghost'un bölümüne geçiyoruz. Bu görevde hüzünlenerek izlediğimiz meşhur ara sahneyle karşılaşıyoruz. Sir! Good. That's one less loose end. Area is sanitized. All targets destroyed. Boneyard! Sir, hold the left flank! Do not trust Shepard! I say again, do not trust Shepard! Sir, get down! Ailesiyle yaşarken maruz kaldığı zor anlar, babasının ona acı çektirmesi, sonrasında her şeyden uzaklaşıp orduya katılması ve geri döndüğünde ailesini tamamen kaybetmesi. Tüm bu olanlardan sonra ayakta kalmayı başarıp bir intikam alması ve görevine devam etmesi. Onca mücadeleden sonra ihanete uğraması ve Ghost'un hikayesinin sona ermesi bu şekilde oluyor. Çoğumuz bu gizemli maskeli adamı seviyoruz. Activision'da bunu fark etmiş olacak ki yeniden tasarladıkları Reboot serisinde Ghost'un hikayesini baştan yazdılar. Yakında bu Reboot serisinin de videoları gelecek dostlar, beklemede kalın. Videolara gerçekten çok uğraşıyorum. Kanala devam etmenin tek sebebi attığınız like'lar ve yorumlar. Bu yüzden lütfen desteklemek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlar. Açıklamadan Discord'a ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.